Efendim merhabalar. Türkiye'nin çok tartışmalı olan iki cinayetini konuşacağız. Cem Garipoğlu ve Çağla Tuğaltay cinayetini. Profesör Doktor Sadık Toprak hocam bizlerle beraber. Hocam yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam şimdi Cem Garipoğlu ile ben başlamak istiyorum. Çünkü zamanında da şimdi de çok tartışılan bir olaydı. Münevver Karabulut cinayeti. Sonradan bir Fethi Kabir istendi ki siz de bu konuya çok hakimsiniz o dönemden. Bize bir anlatır mısınız? Bir de şu iddialar çok var hala. Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Şöyle aslında tabii bu cinayetin kendisi zaten oldukça nasıl diyeyim size değişik bir cinayetti. İşte önceden planlanmış, belli bir hakikaten son derece böyle vahşice işlenmiş bir cinayetti. Hatta burada otopsi bulguları bize göstermişti ki Münevver'in başı vücudundan ayrılırken o esnada canlıymış. Buna benzer böyle bizim aslında çok sık görmediğimiz oldukça böyle vahşice işlenmiş bir cinayetti bu. Yani bedeni parçalanırken hala hayattaymış. Evet. Yani herhangi bir ilaç bir şey bir yok. Canlı canlı yapmış bunu. Çok canice bir şey aslında düşününce. Şimdi şöyle iki tabii şeyi açıklamak lazım. Canlı canlı dediğimiz şey bilince açıktır demiyorum. Ama henüz kalbi atıyormuş. Anlatabiliyor muyum? İkisi birbirinden farklı şeyler aslında. Yani tabii ki tam olarak onu tespit etmek, bilinci açık mıydı o anda tespit etmek mümkün değil ama yani başı ayrılırken canlılık işaretleri var bu ayrılma noktalarında. O yüzden biz bunun canlıyken olduğunu, bizim canlıyken olduğunu düşünmemizi sağlayacak yeterli veri var ortada. Bunun gibi çok böyle farklı bir cinayet bu. Önceden planlanmış olması da ayrı. Ayrıca bunu yine 17 yaşında bir kişinin yapması da farklı. Tabii o öncesine ait de ilginç bulgular var. İşte bu kişi hakkında yani katilin bilgisayarında maktul hakkında toplanan veriler, işte bütün bunlar aslında zaten belli bir size bu cinayeti işleyen kişinin profilini veriyor. Arkasından bu kişi yani Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevindeyken intihar ediyor. Yani basit bir ip ve poşet yardımıyla intihar ediyor ve sizin dediğiniz tartışma başlıyor. Buna kimse inanmadı. Evet, kimse inanmadı. Bir tek kim inandı size söyleyeyim. Adli tıpçılar inandı çünkü biz şunu biliyoruz. Yani bir otopsi sürecinde o kişi yerine bir başka kişinin konma olasılığı bence sıfır. Neden sıfır? Çünkü otopsiyi bir kişi yapmıyor öncelikle. Bir ekip yapıyor. O ekibin değişik parçaları var. İşte teknisyen, hekimler, işte fotoğrafçı, işte savcı, orada diğer personel, işte numune alanlar, o çantayı götüren yani birçok insan var. Ve bu insanlar bir tesadüf sonucu bir araya geliyorlar. Yani o gün hangi ekibin yani mesela düşünün 10 ayrı parçadan oluşuyorsa bu her bir ekip aslında birbirinden bağımsız ve o gün oraya gelecek kişiyi ya da kişileri tespit etmek mümkün değil. Mesela Cem Garipoğlu'nun otopsisini hangi hekim yapacak? Bu önceden planlanmış bir şey değil ki. Sıra o anda kime gelirse o yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu önceden ben planlayayım, ben bunun yerine bir başka cenaze bulayım, onu oraya koyayım. Hatta bu cenaze öyle olsun ki haricen de Cem Garipoğlu'na benzesin. Zaten otopsi böyle izole bir salonda yapılan bir işlem değil. Otopsi büyük bir salonda aynı anda yapılan işlemler. Yani sizin masanızı yanınızdaki diğer adli tıpçılar da görüyor. Yani nasıl bu kadar insanı hani kandıracaksınız veyahut da işte ne bileyim bunları bir şekilde yalan söylemeye ikna edeceksiniz. Yani böyle bir şey imkansız zaten benim açımdan baktığınız zaman. Pratik olarak mümkün değil. Yani ben şöyle bir şey demiyorum. Ya bunu kimse yapmaz işte öyle bir şey demiyorum. Pratik olarak mümkün değil. Niye Fethi Kabir istendi o zaman? Orada işte toplumun bir baskısı oldu. Bu gerçekten bu kişi midir diye. Kamuoyu baskısı. Kamuoyu baskısı oldu. Bu kötü bir şey değil bu arada. Bu iyi bir şey. Yani size daha önce de söylediğim gibi adli tıp hata yapmaz mı? Hayır yapar. Biz bunu günlük hayatımızda da görüyoruz. Bir sürü defa ben bir başka adli tıpçının hazırladığı rapora karşı rapor hazırladım. Ya da adli tıp kurumu şöyle düşünmüş, ben farklı düşündüm. Ben mesela bir üniversitede çalışıyorum. Bir diğer üniversitedeki
adli tıp hocalarım bir rapor hazırlamışlar. Bu şöyle olmuş bir olay diye. Hayır dedim, bence böyle olmuş. Yani bakınız, bu bir bilirkişiliktir ve bir kanaat belirtiyorsunuz. Bu da garip bir şey değil. Ve tekrar verinin toplanması da kötü bir şey değil. Hatta o zaman büyük bir tartışma olmuştu. Hani biz adli tıpçılar için aslında yani ciddi bir tartışma değildi bu. Mesela neydi? Dediler ki işte kefen yok. Niye kefen yok acaba? Kefen nereye gitmiş olabilir? Zaten kefen dediğiniz şey büyük oranda pamuktan oluşuyor. Pamuk da organik bir materyaldir ve toprakta yok olur zaten. Toprak canlı bir organizma gibi bir şeydir. Evet. Yani toprak ölü, sabit, öyle duran bir şey değil ki. Tabii ki bunun içinde organik materyaller yok olacak. Mesela düşünsenize, siz oraya cenazeyi koyuyorsunuz. Bir süre sonra o cenaze ne oluyor? Yumuşak dokularını kaybediyor. İşte kemikler kalıyor. Nereye gitti yumuşak dokular? Yani o hareketli bir şey. Yani orada bir organizasyon oluyor. İşte böcekler var, şunlar var, bunlar organizmalar var. Onlar parçalıyorlar. İşte ölüm anında zaten hemen hızlı bir şekilde çürüme zaten başlıyor. Çürüme zaten 36. saatte hemen karın bölgesinde biz onu tespit etmeye başlıyoruz. Hemen yeşil renk değişimi başlıyor. Hı hı. Bu gayet bilinen bir şey. İkincisi, yine orada bir tartışma konusu vardı. Ya dendi ki işte bu kemikler sağa sola dağılmış, böyle bir bütünlük içerisinde durmuyor. Tabii bu yine bizim çok alışık olduğumuz bir şeydi. Toprağın hareket ettiğini biliyoruz. Yani aslına bakarsanız Fethi kabirlere gittiğimizde çok sık gördüğümüz bir manzara vardır. O bir mezar vardır yukarıdan baktığınızda. Ama o mezarı kazarsınız, altında cenaze yok. Cenaze 30 santim sağa gitmiştir, 50 santim sola gitmiştir veyahut da aşağı doğru gitmiştir. Çünkü toprak hareket ediyor. Toprak duran bir şey değil. Evet, bu tip şeyler olur ve daha sonrasında da ne yapıldı? Hem ne yapıldı Cem Garipoğlu'nun Fethi Kabir'den elde edilen kemik parçalarına 4-8 tane parça alındı. En çok DNA'nın bulunacağı yerlerden. Ve bu DNA parçaları ile otopsisi, yani 10 yıl önce otopsisi yapılan kişinin, yani Cem Garipoğlu'nun DNA'sı karşılaştırıldı. Ayrıca ailesiyle karşılaştırıldı ve %100 emin olundu ki bu otopsisi yapılan kişidir ve aynı zamanda bu anneyle bu babanın çocuğudur. Evet. Şimdi burada akıllarda kalan tek şey o işte cinayetin işlendiği kapalı mekanda, evde Münevver'in kanının sıçradığı o koltuğa ailesinin yıllar sonra oturup poz vermesi bütün herkesin aklındadır. Çok üzücü bir tablo olarak akıllarda kaldı. Hani bir koltuk vardı ya meşhur, onun üzerine poz veriyorlardı. Gerçekten çok üzücü. Ya insan bari koltuğu kullanmaz tekrardan diyesi geliyor insanın. Çok üzücüydü. Şimdi bir diğer konu Çağla Tuğaltay. 2000 yılında notlarıyla geldi hocam bu arada. Çalıştı geldi gerçekten de. Bu konuyla ilgili ben çok sıkıştırdım onu. Özellikle istedim. 26 yıldır hala tartışılıyor ve 4 yıl sonra da artık rafa kalkacak. Yani faili meçhul kalmasını istemiyoruz. Bir umut. Son 4 yıl kaldı. Sizce Çağla Tuğaltay cinayeti çözülür mü? Bu tabii çok spekülatif bir soru. Buna böyle bir adli tıpçının... O zamanki tekniklere göre düşündüğünüzde... yanıt vermesi çok zor. Çünkü mesela o günün, yani 25 yıl öncesinin teknolojisiyle otopsisi yapılmış. Kötü bir otopsi yapılmamış. Ama o günün standartlarında bir otopsi yapılmış. Ondan sonra o günün standartlarında fotoğraflar var. Ve en önemli sorun nerede biliyor musunuz aslında burada? Olay yeri korunamamış. Aslına bakarsanız, hani ben bir adli tıpçı olarak bu olayı analiz ettiğim zaman şunu görüyorum. En büyük sorun şu: olay yerine baba girmiş. Bunu yaptığınız anda bütün delillerin zaten güvenliğini yere atmış oluyorsunuz. Bütün deliller sizin için böyle şüpheli bir hale gelmiş oluyor. Mesela cinsel saldırı var mı yok mu? Mesela orada o bir cinsel saldırıyı düşündürtecek şekilde hazırlanmış bir sahne midir bu? Veyahut da tam tersine cinsel saldırıya ait bir bulgu vardı da bunlar kapatıldı mı? Asla anlayamayacağımız bir şey bu. Bir ikincisi, mesela kan lekelerinin evin içinde izlediği yol. Bir yandan çok mantıklı. Nedir o? İşte cinayet yeri, yani abinin odası, ondan sonra koridor, ardından mutfak. Bu zaten suç biliminde en klasik gördüğümüz şeylerden birisi. Nedir yani? Katil cinayeti işler. Ondan sonra
eğer burada olduğu gibi nasıl ifade edilir, çok böyle kan ortaya çıkacak bir cinayetse onun üzerine bir bulaş olur. Ellerine, vücuduna belki, kıyafetlerine. Arkasından kişi gider. Giderken bir şeylere dokunur. Mesela burada nasıl olmuş? Işık düğmesine dokunmuş. Baba benim diyor. Benim diyor o iz diyor mesela girdiği için. Evet. Ama onun öncesinde de belki bir iz vardı. Bilmiyoruz bunu tam olarak. DNA, bu iki DNA'yı ayırt edemiyor musunuz mesela? Evet ve sonrasında da değil mi ellerini yıkamak için gitmiş. Bakın bu da çok önemli. Ellerinin yıkanması. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi sizin sorunuza geleyim. Yani orada DNA ayırt edilebilir mi? Şimdi önce şunu söyleyeyim size. Bizim şu anda kullandığımız DNA teknolojisi o kadar kuvvetli bir teknoloji ki kişilerin birbirine temasına bile ihtiyaç yok. Bakınız şöyle ifade edeyim. Şu an bu stüdyoda ikimiz beraberiz ya. Siz nefes alıyorsunuz, ben nefes alıyorum. Bizim burnumuzdan bir miktar akciğerimizden gelen partiküller işte çıkıyor, küçücük böyle falan. Bunlar bizim üzerimize gidiyor. Biz şu anda emin olun eğer bakarsak birbirimizin DNA'sını, birbirimizin kıyafetlerini de tespit edebiliriz. Bu kadar iyi düzeyde bir DNA teknolojisi şu anda var. Ama numuneyi de güzel saklamış olmanız lazım. Neyi kastediyorum? Bu işin çok basit kuralları vardır. Mesela ben yine bizzat yaşadığım olaylar, işte bir cinayet vakamızda işte aldık kıyafetleri, iç çamaşırı, şudur budur, sperm bakacağız, saldırganı bulmaya çalışacağız. Ondan sonra ve bir şekilde bu vakamızda bazı numuneler, kumaş numuneleri plastik poşete konmuş. Ve plastik poşete koyunca ne olmuş? Yani DNA dediğiniz nedir? DNA esas olarak bir protein parçası. Evet. Denatüre olmuş yani bozulmuş. O bozulur plastik Çünkü poşette. onun kağıt poşete konmuş olması gerekirdi. Bakın size yani söylediğim gibi her zaman adli tıpta biz her bir delili böyle adım adım toplarız. Yani o delilin nasıl toplanacağı her noktasında yazılmıştır. 2000 yılında bu mümkün değil miydi? Şöyle, bu düzeyde bir teknoloji yoktu. Bu düzeyde bir toplanma yoktu. Öyle ifade edeyim Bir size. ihmal var ama. İhmal demeyelim. Bence ihmal değil. Çünkü o günün teknolojisi Ama oraya kadar babanın girmesi gelmez. bile diyorsunuz ki olay yerini bozmuş. Tabii. Şu anda olsa, bakın şu anda bu olay olsa polis memurları da bu konuda çok daha bilgili şu anda. Almazlar içeriye. Hayır, ne yapıyorsun der yani değil mi? Evet, Giremezsin. evet. Çünkü şu anda mesela şunu öğrendik. DNA çok kıymetli bir veriymiş. Mesela bunu öğrendik. Bakın bundan 25 yıl önce bu bilinmiyordu. Ben size söyleyeyim. Ben mesela olay yerine giren üst düzey mesela polis görmüştüm. Gençken gördüm bunu. Yani bu işi 25 yıl önce başladığımda gördüm. Şu anda girer mi? Şu anda girmez. Çünkü şu anda polis amiri de DNA diye bir şey olduğunu biliyor. Ama o gün bilmiyorlardı. Onlar da bilmiyordu. Yani bu olayın, bu bilginin kullanılabilir olması yani öğrenildiği anda gerçekleşen bir şey değil. Yavaş yavaş adapte edilen bir şey. Bir ikinci nokta daha var. O günkü DNA analizleri bir kere çok daha zor yapılıyordu. Çok daha pahalıydı ve şu andaki kadar kuvvetli sonuçlar vermiyordu. Anlatabiliyor muyum? Bununla ilgili size bir şey söyleyeyim. Mesela şu anda büyük oranda şu anda mesela Avrupa Birliği'nde üretilmeye çalışılan cihazlar var. Bunlar mesela diyelim ki bu odada bir cinayet işlendi. Bu odadan bir miktar hava alacak ve o havada çeşitli DNA'yı otomatik toplayacak. Mesela böyle bir cihaz üzerine çalışıyorlar. Mesela böyle bir şeyi biz şu anda bile hayal edemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekli bu konuda gelişmeler oluyor. Çok değişik nasıl diyeyimse teknikler ortaya çıkıyor. O yüzden de o gün ben onu çok fazla ihmal olarak görmüyorum. O günün dünyasında bunu kabul etmek bana gayet normal geliyor. Çünkü ben o gün çalışıyordum. Yani 2000 yıllarda ben de çalışıyordum. Otopsi yapıyordum. O düzeyde yapıyordum otopsi. Mesela elde şu anda tırnak içi DNA'sı var Çağla'nın. Onun üzerinden mesela aile diyor ki bazı işte daha önceden işte konu komşu bilmem nenin yakınlarına fethi kabir yapılsın. Ama bu çok zahmetli bir iş değil mi? Yani bir sonuç çıkarır mı bu fethi kabir? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi bir kere o Çağla Tuğaltay'ın tırnağının içindeki DNA bizim için
çok kıymetli bir veri. Neden? Çünkü Çağla Tuğaltay'da harici muayenede herhangi bir savunma izi yok. Biz baştan ne zannettik? Hiç savunma yok. Bu kişi ya bir maddeyle uyuşturulmuş veyahut da çok iyi tanıdığı birisi arkasına dönmekte bir rahatsızlık hissetmedi falan. Böyle şeyler düşündük değil mi? Savunma yok değil mi Evet, kızda? savunma bulgusu yok. Yok. Ama şimdi ne gördük? Aslında bir şekilde bir savunma yapmış o da. Şöyle yapmışlar. Yani solakmış. Boğazını Şimdi kestiği şöyle, zaman bundan emin değiliz. dendi. Kişi sağlak mı, solak mı emin değiliz. Bize solak olduğunu düşündürtecek bazı bulgular var. Nedir o bulgular? Bir kere boyundaki 4 lezyonun 3'ünün aynı noktada, aynı tarafta toplanmış olması. İkincisi de her ne kadar otopsi raporunda tam olarak belirtilmese de yaraların gidişatının belli bir yönde olması. Bu ikisi bize bu kişinin solak olabileceğini düşündürüyor. Ama garanti mi diye soruyorsanız bu kişinin solak olup olmaması değil garanti. Tam size rakam da vereyim. Yani %70 olasılıkla sanki solak diye düşünebiliriz bunu. Baktığımız zaman. Tabii bunu bakın %70 diyorum ama bazı literatürde daha yüksek diyebilir. %90 diyebilir, %60 diyebilir. Büyük olasılıkla solaktı ama garanti edemezsiniz. Mesela toplumdaki solaklık sıklığına baksaydık eğer ne bulacaktık? Toplumun %10 ila 13'ünün solak olduğunu biliyorsanız %70 civarında bir olasılıkla bunu bir solağın işlemiş olma olasılığı var. O zaman bir solak aramak biraz daha sizi rahatlatır. Ama garanti bir bulgu değil. Yani bunu sağlak bir kişi de aslında işlemiş olabilir. Bu mümkün. Evet. %100 ayırt etmek ne yazık ki mümkün Bakalım, değil. umarım artık son 4 yıl kaldı. Kısa bir sürede bu da çözümlenir. 9. savcı. Bakalım, şu anda kısıtlılık kararı olduğu için dosyada hangi ifadeler alınıyor falan hepsini detaylı bilmiyoruz ama yıllar sonra 2014 yılında mesela abinin ifadesi alındı. 2024 yılında komşu Reyhan teyze balkonda babayı eli bıçaklı bir şekilde gördüğünü söyledi. Onun ifadesi alındı. Bakalım 9. savcı hangi verileri topladı? Evet, çok mesela dediğiniz kıymetli veriyi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tırnak içindeki bu DNA'nın karşılaştırılmasında bir erkek olduğunu biliyoruz bunu bir kere. İlla o kişiyi de bulmanıza gerek yok. O kişinin ailesinden birini bulsanız bile olur. Çünkü o da çok benzer bir DNA'da olacaktır. İlla o kişiyi de bulmanıza gerek yok. Bununla ilgili de birçok literatürde örnek var. Yani o kişinin ailesinden birisi de başka bir olay sebebiyle DNA'sını vermişse o ikisi eşleşebilir, maç olabilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. İlla yani o kişiyi de bulmanıza gerek yok. O kişinin ailesinden birisinin DNA'sı da bu şekilde mümkün. Yani ailesinin DNA'sı üzerinden de bulunabilir. Tabii. Hatta yakın tarihli böyle bir vaka var. Şimdi Amerika'da ortaya çıktı. Bir cinayette 20 yıl sonra evdeki şüphelinin DNA'sı Romanya'dan Amerika'ya bir test için gönderilen, sağlıkla ilgili bir test için gönderilen bir DNA ile eşleşiyor. Ve polis yaptığı araştırmada katilin zamanında Romanya'dan Amerika'ya gelmiş ve bu öldürülen kadınla da çok yıllar önce temas etmiş bir kişi olduğunu, o aileyle, yani çok uzak kuzenler aslında ama aynı DNA'yı taşıdıkları sayede buldu. Bambaşka bir sebepten. Yani DNA'yı illa o kişiyi bulmamıza gerek yok. O aileden birisi de olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden çok kıymetli bir veri bu aslında, o DNA. Evet, çok teşekkür ederim hocam kıymetli bilgilerinizden dolayı. Siz de merak ettikleri videonun altına yazın. Bir başka bölümde hocama soralım. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.